Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Bey, Sayın Ali Koç Başkanımız ve Yönetim Kurulu, değerli büyüklerim, üyelerimiz ve bu vesileyle sesimi duyurabildiğim tüm değerli Fenerbahçeliler. Demokratik ortam ve özgür iradeyi muhafaza etmeniz, bu kürsüyü korumanız nedeniyle öncelikle minnettarlığımı ve saygılarımı sunmak istiyorum. Ben hayatta Atatürk'ün ilkelerini baz alan bir genç Arda İnce. Kulübümün 2018 seçimli genel kurulunu televizyon başında takip ederken içimden kurduğum bir hayal vardır. Bu hayal gece uykularıma mani oluyor, göğsümün ortasına saplanan hançer oluyordu. Bugün bu platforma sizlerle Sayın Ali Koç'un başkan seçildiği o ilk gün kurduğum hayallerimi paylaşma emelleri içerisinde çıkıyorum. Bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Liyakat esası altında yönetilen bir Fenerbahçe. Sahaya çıkacak kadronun nihai kararının teknik ekip tarafından verildiği, transferlerin sportif direktör yönetmeliğinde yapıldığı, kritik idari kararların ise başkan önderliğinde yönetim kurulunca alındı. Kısacası tüm branşlardaki görevlilerin icra ettikleri dallarda nitelik sahibi oldu. Türkiye'nin en asil sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik görevlerini üstlenenlerin bariz yetersizliği, başarısızlığı görüldüğü takdirde koltuğundan aşağı inebildiği diktatörlük ve diğer rejimlerden çok farklı, kuruluşundan yana iliklerinde olan yeniden demokrasi ilkesiyle yönetilen bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Sadece bugünkü itibarını değil, bu değer ile büyüyecek nice nesilleri düşünen, şanlı tarihinin ölümsüz büyüklüğünün geleceğe aktarımını inşa eden bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Mazisi kadar geleceği ile de karşısındaki tüm güçlere göğüs gerecek. Sayın üyeler, söyleyin bana, çok mu şey hayal ediyorum? Bu fikirlerimi seçimlerden sonra çevrem ile paylaştığımda ne oldu şimdi, mutlu musun dediler. Vizyonuma, hayallerime küfürler sarf ettiler. Evet, mutluydum çünkü inandığı, temel aldığı gelişim ve yeniden yapılanma sürecini başaramadığına inandığında koltuğundan inebilecek olgunlukta. Çünkü demokrasi bilinciyle büyümüş ve modern ilkeleri esas alan, sadece bugünün değil, çocuklarımızın Fenerbahçe'sini oluşturma gayesine sahip bir başkan artık Fenerbahçe. Kulüpte tek bir birey değil, üyeler ve taraftarlar da tıpkı mazisindeki gibi hakimiyet sahibiydi. Sayın Ali Koç Başkanım, sizlere belirttiğim hususlarda gösterdiğiniz hassasiyet konusunda en içten minnettarlığımı ve sempatimi sunuyorum. Yüce Fenerbahçeliler, benim hayalim gerçek oldu. Sıradaki konu ise değerli büyüğüm Fenerbahçe camiasının emektarı, dirayetini, ideallerine bağlılığını, dik duruşunu kendime ilke edindiğim, efsane başkan olarak adlendirilen Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe hayranlığı ile büyüdüğüm yıllarda elbet her bireyin olduğu gibi benim de yönetim hakkında belirli takdirlerim ve yakınışım olmasına rağmen hayatta her zaman bir kırmızı çizgi aldım. Bu husus Sayın Aziz Yıldırım'ın hepimizin Fenerbahçe'nin evladı olduğumuzu, hepimizin tek gayesinin Fenerbahçe'nin menfaatleri olduğunu, her koşul altında Fenerbahçe'ye destek olacağımıza dair birinci ve dirayet. Sayın Arda İnci, teşekkür ederiz. Lütfen. Hemen toparla, hemen. Hemen toparlıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Gençlere de ihtiyacı var. Ben burada benim yaşımlarımı ve teşvik etmek için buradayım. Çok teşekkür ederim saygınız için. Belki Aziz Yıldırım Bey, artık maçlara geleceğim dediğinizde tarifsiz bir heyecan duydum. Sizden beklentim olgunluğunuz ile fark yaratmanız, 3 yılı aşkın sürdürdüğünüz, tüm Fenerbahçelileri kendinize hayran kılan suskunluğunuz vasıtasıyla sergilediğiniz duruşunuzdan ödün vermemenizde, mevcut yönetimle yaşadığınız sorunlara rağmen biletinizi kombine olarak alacağınızı söylemenizde. Belki rakamsal olarak camianın finansal kaderini değiştirecek olmasa da her koşulda rakam gözetmeksizin Fenerbahçe'ye destek olduğunuzun simgesi olarak kombinenizi alarak mevcut yönetime olgunluğunuzu göstermenizi, biz genç Fenerbahçelilere örnek olmanızı diledim. Ancak bu beklentilerimin karşılığında bileti protokolden bedavaya alacağınızı, devletten alacağınızı duydum. Hani biz bize yeterdik Sayın Başkan? Bizler 3 Temmuz 2011'de biletlerimizi devletten mi aldık? Kulübümüzde herkesin ortak kuşkusu olan futbol takımında ise hayatın her noktasında geçerliliğine inandığım gibi temelli başarının sırrı ani bir sezon ortası teknik direktör değişikliğinde dar zaman aralığı içerisinde 4 dörtlük bir şube beklentisi, elindeki oyuncuyu yuhalama,
veya başkan istifa sesleri olduğunu değil. Ramos'u al, Benzema'yı alla, hiç değil. Giyilen formanın, taşınan armanın, uğruna akıtılan her ter damlasının ulviyetine dair yaratılacak farkındalıktadır. Genç jenerasyona, geleceğin sporcularına, geleceğin yöneticilerine yatırım, benim vesile olduğum bugün nice genç konuşmacılar. Ancak daha da mühimini biliyor musunuz? Bugün yüzünüzün gülmemesine karşın yarının doğrularının arkasında durabilme bilincidir. Vaktiniz için teşekkür ederim.